bir daha sallayın. Merhaba arkadaşlar. 3. günün sabahında Porto Rico limanında uyandık. Şimdi sizlere limanı göstereceğim. Daha sonra kahvaltımızı yapıp Porto Rico'yu gezmek üzere gemiden ineceğiz. Yaklaşık 7-8 saatlik bir duruş yapacağız burada. 7-8 saat sonra tekrar gemiye binmemiz gerekiyor. Ama bu küçük bir yer. San Juan en azından tarihi yerleri olarak küçük ve kompakt bir alanda. Orayı gezeceğiz. Daha sonra da kendimizi bir tane beach'e atacağız. Öğleden sonra. Orada biraz yüzüp suyun tadını çıkarıp sonra tekrar gemiye geri geleceğiz. Sabah uyandığımızda artık limana varmıştık. Direkt bu manzaraya uyandık. Liman manzarasına uyandık. Porto Rico'nun San Juan limanındayız. Aralık ayı olduğunu hatırlatayım. Burada kış diye bir şey yok. Ekvatora yakın ve her daim sıcak. Tarihi surlar da odamızdan görünüyor. En azından bir kısmı. Şurada uzakta görüyorsunuz kahverengi. Yeşillerin içinde kahverengi olarak kalmış. Arkası yine deniz zaten. Burası Porto Rico San Juan'ın uç tarafında. Burası zaten doğal bir liman. Zaten o yüzden Christoph Kolomb ve İspanyol denizciler tarafından çok tercih edilen bir durak oluyor. Zaten ikinci seferde burayı keşfediyorlar. Tarihi detayları da bu gezimizin içinde bildiğimiz kadarıyla, tabii ki biz tarih uzmanı değiliz, bildiğimiz kadarıyla sizlere aktaracağız. Adaya inmeden önce bir geminin en üst katına çıktık. Yanımızda zaten diğer kruzlar da var. Buradan bir manzaraya bakıp o şekilde çıkacağız. Pasaportlarımızı kullanmayacağız. Şöyle göstereyim. Şu bize verdikleri bileklikler bizim bu gezi boyunca pasaportumuz, kimliğimiz, cüzdanımız, kredi kartımız ve her şeyimiz. Onu kullanarak çıkacağız ve onu kullanarak gireceğiz. Bizim gezmeyi planladığımız her şey şu bölgede. Yürüyerek çıkacağız limandan. Gezeceğiz, gezimizi tamamlayacağız. 6-7 tane durağımız var. Plaza Colón'dan başlayacağız. Christoph Kolomb'un heykelinin olduğu yer. Oradan başlayacağız. Ondan sonra yürüyerek devam edeceğiz. Herhalde 1,5 saatte falan bitiririz, 1,5-2 saatte. Ondan sonra bir plaj var. Plaja yüzmeye gideceğiz. Onun için de Uber kullanmayı düşünüyoruz. eSIM'le internete bağlanacağız. Geminin üzerinden bir manzara da size göstereceğim çıkmadan dört bir tarafından. Çünkü bu sadece bir tarafıydı. Ondan sonra da yola koyulacağız. Akşam olmadan, güneş batmadan tekrar tekneye döneceğiz. Ki bir sonraki durağımıza Dominik Cumhuriyeti'ne doğru yol alalım. Dediğim gibi sadece bilekliği okuttuk ve gemiden çıktık. Şuradan çıkacağız. Burası terminal. Şimdi şehrin merkezine doğru yürüyeceğiz. İlk durağımız Kolon Meydanı diğer adıyla. Christoph Kolomb'un heykelinin olduğu yer. Terminalden çıkar çıkmaz hala Porto Rico simgesi var. İnsanlar onunla fotoğraf çektiriyorlar kruz gemilerinin eşliğinde. Biz Plaza Colón'a doğru yolculuğa devam ediyoruz. Yürüyerek bir 8 dakikalık bir yolculuk var. Gitmek istediğimiz yere Uber'le gideceğiz. Adayı yürüyerek gezeceğiz çünkü zaten çok küçük, her şey birbirine yaklaşık bir 10 dakikalık mesafede. Bizim gitmek istediğimiz yerler tabii ki. Yağmur ormanları var. Şelalelerin içinde yüzdürüyorlar sizleri. Farklı tur opsiyonları var. Hem burada girişte satıyorlardı hem de gemiden inmeden satıyorlar bunları. Ama biz bunları tercih etmedik. Biz sadece böyle bir şehrin dokusunu alıp onlarla biraz koklaşıp anlayıp yüzmeye gitmeyi planlıyoruz. Christoph Kolomb meydanındayız. Arkamızda Christoph Kolomb'un heykeli var. Bu heykel kolonun adaya ayak basışının 500. yılı anısına dikilen bir heykel. Biliyorsunuz Christoph Kolomb ilk olarak Porto Rico'ya değil, Dominik Cumhuriyeti'ne ayak bastı. İkinci seferinde 1493 yılında Porto Rico'ya ayak basıyor ve buranın adını San Juan Batista Adası olarak veriyor. Liman ise çok hoşuna gittiği için, çok zengin göründüğü için ona zengin liman anlamına gelen Porto Rico adını veriyor. Ama yıllar boyunca tüccarlar ve haritacılar bu ikiliyi yanlış anlıyor. Adanın adı Porto Rico olarak kalırken şehrin adı, yani limanın adı San Juan'a dönüşüyor. Şimdi adayı keşfe devam edelim. Kolon Meydanı'nın hemen sağında San Cristobal Kalesi var. Dediğim gibi çok yakın ve çok küçük bir Old Town merkezi. Normal şehir tabii ki büyük. Ama burası yürüyerek keşfedilebilecek kadar küçük ve her şey birbirine yakın. Şimdi kaleye çıkacağız.
17. yüzyılda Güney Amerika ile Avrupa ticaretiyle gelişmesinden sonra Porto Rico adası sık sık saldırılara uğruyordu 1600'lü yıllarda. Deniz tarafını koruyan bir kale, El Morro dedikleri bir kale var, oraya da uğrayacağız. Ama karadan gelen saldırılara karşı şehri koruyan hiçbir şey yoktu. San Cristobal Kalesi şehri karadan gelen saldırılara karşı korumak için yapılmış bir kale. Ve bunun savaş mühendisliği de aslında ilginç. Çünkü birazdan göstereceğim. 2 tane sur yapısı var. Bir tanesi şehrin ana suru, ikincisi ise ana suru geçtikten sonra ortada bir boşluk var ve tekrar ikinci bir sur yapısı var. Bu burada kullanılan bir savaş taktiği ve bu şekilde buranın zapt edilmesini daha zor hale getiriyorlar. İspanyollar diğer Avrupa ülkelerinin istilasından şehri bu şekilde koruyorlar. İşte 2 sur yapılı kale savunması. Şurası birinci sur. Aşağıdan şuradan görüyorsunuz, burası ilk surlar. Burayı koruyan birinci sur ve o suru geçtiğiniz zaman şöyle bir boşluk. Ve şurası da şu an bizim durduğumuz yerde aslında ikinci sur. Şöyle göstereyim, arada bir boşluk var. Bu kaleyi zapt edilmesi çok daha zor bir hale getiriyor. Burası da İstanbul gibi aslında biraz da kedileriyle meşhur bir şehir. Atina dışında hiçbir yerde görmemiştik. Bir de Porto Rico San Juan'da sokak kedileri. Bildiğin dayıya benzeyen bir kedi yani. Burada da sokak kedileri var. Zaten şöyle de bir kampanya başlatmışlar. Sokak kedilerini öldürmeyi bırakın diye. Şöyle su kapları falan. Evet, gerçekten bu açıdan, kedi açısından Türkiye'ye benziyor. Eski kaldırım taşları ve yeni kaldırım taşları. Aradaki farkı görüyorsunuz. Birileri, yani sol taraftakiler eski olanlar mavi renkte, gri renkte parlarken sağ tarafında kalanlar ise hiçbir şekilde parlamıyorlar. Peki bu taşların hikayesi ne? Neden parlıyor? Bunlar ticaretin yoğunlaştığı zamanlarda İspanya'dan gelen gemiler Küba adasında ve Porto Rico adasında durup buradan Güney Amerika'dan gelen altın, gümüş ve diğer tarım ürünleri depolayıp, gemileyip, yükleyip Avrupa kıtasına götürüyor. Ama bu gemilerin Avrupa kıtasından boş gelmesi gerekiyor, fakat o zamanın teknolojisiyle Atlantik Okyanusu aşmak boş gemilerle o kadar kolay değil. Bu sebeple bu taşlar Avrupa kıtasından yüklenip geminin alt tarafına, demirlerin olduğu tarafa, iskeletin olduğu tarafa yüklenerek geliyor. Ve yolda, 15-20 günlük yolda nem ve rütubetle beraber demirlerin pasının bu taşlara geçtiği ve taşların bu renk aldığı ortaya çıkıyor. Daha sonra bu taşlar gelip burada limanda indirildiği zaman da ne yapılacağı konusunda tartışmalar çıkarken, madem bu taşlar burada, o zamanki şehrin valileri, şehrin yöneticileri bu taşları o zaman kullanalım ve Arnavut kaldırım yapalım diye bir fikir ortaya atıyorlar. Ve bugün o taşlar 1600'lü 1700'lü yıllardan kalma taşlar hala sokaklarda, hala insanlar gelip onları görüyor, hala hizmet veriyor yaklaşık 400 yıl 500 yıl sonra. Bu renkli sokaklara renkli taşlar eşlik ediyor ve harika bir görüntü ortaya çıkıyor. Peki bu renkli evlerin hikayesi ne? O renkli evlerin hikayesi ise bir navigasyondan ibaret. Ada inşa edildiği zaman insanlar birbirlerine adreslerini tarif ederken bu evlerin renkleri üzerinden mavi evin oradan dön, 3 ev sonraki yeşil evin yanındaki pembe ev benim ev diye tarif ederek yönlerini ve yerlerini buluyorlar. Aslında bu çok ilkel bir navigasyon yöntemi ve bugünse çok güzel bir görüntü oluşturuyor ve buraya gelen herkesin gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde ilgisini çekiyor ve insanlar çok ciddi oranda bunlarla fotoğraf çektiriyorlar. Süper. Çok sayıda bu şekilde kalıntı var ya, kapılar. Eski zamandan kalma anıtlar. İnsanlar her yerde. Çok kalabalık. Yani birçok kruz aynı anda buraya adam indiriyor. Bu da kalabalık, evet. Bu da buranın halkı için çok iyi. Ama bayağı kalabalık ve çok sıcak. İnsanlar buranın tadını çıkarıyorlar gerçekten. Kahve içiyorlar, geziyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Denize gidenler var. Biz de gideceğiz. Yılbaşına çok yakın olduğumuz için gittiğimiz hemen her yerde, kaldığımız gemide de yılbaşı ağaçlar süslenmiş durumda. Burada da var ama buralarda, daha önce de söylediğim gibi bazı videolarda, yılbaşı havasını tam olarak almak mümkün değil. Çünkü şortla, mayo ile geziyorsunuz. Yılbaşında Noel Baba olur, şapkası olur, kalın bir kürkü olur ki kendisi Antalyalıdır. Buralarda hava hissetmek zor ama yine de çam ağaçlarını süslüyorlar, kuruyorlar ve insanlar bunda kendi odaklarını alıyorlar.
all the governors live, like the White House. Okay, from the 18th century and now the governor of the San Juan is living there. Yes, yes. All right. That is the oldest executive mansion. All right. All right. Where is it? Thank you. The oldest executive mansion, that's where the governor of Puerto Rico lives. Second dimension. Yes. Çam ağacının arkasında ne olduğunu sordum. Gitmemiz ve görmemiz gereken yerlerden biri aslında listemizde vardı. Valinin evi ama geçiş yasak. Polis arkadaşlar şurada doğruladı. İnternette okumuştum. 17. yüzyılda, 16. yüzyıldan beri burası keşfedilip oraya o konuk yapıldığından beri Porto Rico'nun, San Juan'ın tüm valileri, tüm yöneticileri oradaki konakta oturmuşlar. Yani bu historik bir alan. O kültürü de şu andaki vali de koruyor ve orada oturuyor. Aslında oturulacak da bir yer. Biraz yakın almaya çalıştım ama bildiğiniz saray tabii ki oturacak. Ben olsam ben de otururum. Niye oturmayayım ki yani? Ama böyle bir kültür de var. O kültürü burada da devam ettiriyorlar. Porto Rico turumuza devam ediyoruz. Şehri gezerken merkezden yukarı çıktığımızda San Juan Katedrali'ni buluyoruz. Burası Amerika kıtasının en eski ikinci katedrali. Zaten burası da adım basılan ikinci ada olduğu için birbiriyle eşleşen durumlar var. En eski ikinci katedral. San Juan Katedrali, Porto Rico adasında San Juan şehri. Önünde ise hemen çok büyük bir ağaç var. Çok güzel. İnsanlar bu ağacın gölgesinde oturuyor. Turistler nefes alıyor. Aralık ayının sonu olmasına rağmen ciddi bir sıcak var. Dışından değil çünkü dışı bembeyaz ama içi gerçekten o tarihi. Burada bir de mezar var. Florida'yı keşfeden kişinin mezarı. Evet işte Juan Ponce de Leon'un anıt mezarı. Kendisi de burada. Mezarı burada. Bu arkadaş meşhur Gençlik Çeşmesi'ni ararken Florida'yı keşfeden bir kaşif. Mezarı da burada. Belli ki Gençlik Çeşmesi'ni bulamamış. Kendisini buraya gömmüşler. Şimdi kiliseden San Juan Katedrali'nden çıktık. Plaza del Quinto Centenario'ya gidiyoruz. Yani merkezi plaza ya da merkezi meydan gibi. Ama gözüme çarptı. Yani bu taşlar bize bayağı eşlik ediyorlar. Yani bunların adı adoquines. Dediğim gibi bunlar gemiler Atlantik Okyanusu'nu geçebilsin diye onlara İspanya'dan, Avrupa'dan yükleyip burada indirilen taşlar. Artık kaç bin sefer yapılmışsa bütün şehrin sokakları bu taşlarla dolu. Her tarafı taşlarla doldurmuşlar. Hala da kullanılıyor. Çok da güzel bir görsel oluşturuyor güneşle beraber. Çok fazla araba trafiği var. Sokaklar dar ama insanlar çok anlayışlı. Sokağın ortasına geçip fotoğraf çekmeye çalışan turistleri bile bekliyorlar. Senin birbirine tahammülsüzlüğü yok. Herkes birbirine yol veriyor. Özür dilediğiniz zaman, beklettiğiniz zaman sorun değil, adanın tadını çıkarın diyorlar. Tam ada insanı. Hiçbir şey umurlarında değil. Herkes keyifli, herkes rahat. Güzel zaman geçiriyorlar burada. Hava güzel. Ada güzel. Kızlara el salladık. Renkli güzel. Kızlara el sallamış görmemişim. Bak hanım uyardı. Kızlar bir daha el sallayın. Sallamadılar. Bu Hacı abi kim acaba? Herido en la Florida. Herhalde bu adam şu burada mezar olan herif ya. Aynen. Juan Ponce de Leon. Conquistador y primer gobernador. Evet şimdi her şey daha iyi otur. O adamın orada neden mezarı var? Çünkü bir adam buranın fethedeni ve ilk gobernador, ilk governor olarak geçiyor. Florida'nın kaşifi. Plaza del Quinto Centenario. Bu meydandaki anıt 1992'de keşfin 500. yılında yapıldı. Ortadaki dev totem yani bu anıt aslında yerli halkın, burada keşiften önceki yaşayan halkın, Taino halkının ve onların çok önemsediği toprağın gücün ismi geliyor. Meydandan aşağıya doğru indiğimiz zaman, o merdivenlerden aşağı doğru indiğimiz zaman aslında direkt zaten denize ve surlara geliyoruz. Birazdan oraya da göstereceğim ama bu atlı çekmek istedim. Bir burada, bir de şurada at var. At heykeli var. Atın üzerinde işte haç var. Muhtemelen bu flama ya da bayrak İspanyolların flaması ve bayrağı. At neden bu kadar önemli? Çünkü Christoph Kolomb buraya geldiği zaman adalarda ya da Amerika ana kıtasında, Amerika ana karasında attan daha büyük bir hayvan yok. En büyük hayvan bugün Peru civarında daha çok yoğunlukla yaşayan lamalar. Lamalardan büyük hayvan yok ve bu lamalar evcil savaş hayvanı olarak ordulara hizmet edecek şekilde yetiştirilmemiş hayvanlar. Doğal olarak bu atlar Avrupalılar kıtaya geldiği zaman adalarda ve Amerika ana kıtasında yaşayan yerli halka çok büyük bir dezavantaj. Atları yenemiyorlar yani. Karşıdan atlı geliyor, sen koşarak gidiyorsun. Adamın elinde barutlu tabanca var. Sen ok atıyorsun. Üstüne bir de hastalanıyorsun. Avrupalıların getirdiği hastalıklarla hastalanıyorsun. Çiçek buradaki insanların çok büyük bir kısmını katletti. Yani savaşmaya gerek olmadan insanlar zaten öldüler. Bu bölgeler İspanyollar tarafından özellikle ilk başta, daha sonra Portekizler ve Hollandalılar tarafından kolonileştirildi, sömürgeleştirildi. Ve buraların bütün zenginlikleri
bu ana iki adayı, Küba adasını, Espanyola'yı, üçüncü bir ada olarak sayacak olsak La Española, bugünkü Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin bulunduğu La Española adasını, Porto Rico'yu ve Küba'yı, buraları birer transfer merkezi olarak kullanarak özellikle Latin Amerika'nın ve New Orleans'ın, Miami'nin, Texas'ın bütün tarım ürünlerini, bütün yeraltı kaynaklarını, altını, gümüş hepsini toplayıp İspanya'ya bu adalar üzerinden sevk etti. Bu zenginleşmesinin başlangıcı buradaki kaynakların, bu servetin Avrupa'ya yok pahasına, ücret ödemeden Avrupa'ya transferidir. Ve meydandan sonra da bizi aslında surlar karşılıyor ve kale karşılıyor. San Felipe del Morro. Bu yeşil alan bugün ulusal bir milli park olarak geçiyor. Geçmişte ise buranın ağaçsızlandırılmasının sebebi düşman askerleri El Morro'yu geçerse, kaleyi geçerse burada saklanacak bir şeyleri olmasın da şehrin diğer taraflarından atılacak olan toplarla, oklarla açık hedef olsunlar ve şehrin fethini engellemek için bu alanı ağaçsızlandırmışlar. Bugünse insanlar gördüğünüz gibi eskiden tamamen defansif bir anlamda ağaçsızlandırılan bu alanda uçurtmalar uçuruyor ve güneşin tadını çıkarıyorlar. Burada yazıyor. Her yıl yarım milyon people El Morro'da piknik yapıp, spor yapıp, uçurtma uçurup diğer aktiviteler yapıyor. Yani şu gördüğünüz meydanda. Eskiden 400 yıl önce insanların barınaksız kalsın, insanlar açık ateş altında kalsın diye ağaçsızlandırılan bu bölge bugün yaşayanların piknik alanı, spor alanı ve eğlence alanı. Burada da 1625'teki Hollandalıların adaya saldırısını anlatan bir görsel var. Dediğim gibi bu ada çok sayıda saldırıya maruz kaldı çünkü Güney Amerika'daki bütün zenginliklerin transfer noktası. Amerika kıtası çok büyük olduğu için herkes bir sömürge elde edebiliyor. Gidiyor Brezilya'ya yerleşiyor. Keşfedilmemiş çok yer var. Bir yere gidiyor orası benim diyor. Bir yere gidiyor orası benim diyor. Buradaki zenginlikleri nasıl kendi Avrupa'daki ülkesine gönderecek? İşte buraları kullanarak. Doğal olarak buraları elde eden, Karayiplerin kilidini elinde tutan 3 adayı elde eden devlet zenginleşiyordu. Ve de o da çok büyük oranda İspanya'ydı, yani buraya ilk gelenlerdi. Fakat daha sonra tabii adalar el değiştirdi. Ondan sonra bağımsızlık savaşları oldu. Amerika'ya bağlananlar oldu. Amerika'ya karşı devrim yapıp ayaklananlar oldu. Ama bundan 300 yıl, 400 yıl önce bu adalar için, Karayiplerin kilitleri için, Güney Amerika ticaretinin transfer noktaları için çok fazla insan kanı döküldü. Hem yerli, hem Afrika kölesi, hem de Avrupalı. Yani yaklaştıkça böyle kendini adam buranın, bu denizin hakimi gibi hissediyor. Buradan vuramayacağın, batıramayacağın gemi yokmuş gibi geliyor. Kalenin üst katına çıkıyoruz şimdi. Sıcak iyice etkisini gösterdi. Öğlen oldu artık. Burayı da bitirip denize kaçmak istiyoruz. Süper bir manzara bizi karşıladı. El Morro'dan çıktık, Uber'i çağırdık. Şimdi gidip bir denize gireceğiz. 1-2 saat. Ondan sonra gemiye geçeceğiz ama çok yorulduk. 3 gündür yürümüyorduk. Evet, sadece yiyorduk gemide. Sadece yemek yedik, evet. 3 gündür sadece yiyoruz. Hiç hareket etmedik ama güzel dinlendik. İyi geldi. Bugün de gezdik. Aynen, şu anda bacaklarım Evet. ağrıyor benim. Yürümekten yoruldum. Şimdi gidelim biraz ayaklarımızı uzatayım. Uber'in çalışması burada gerçekten büyük nimet. Gerçi Amerika'nın bir parçası yerde Uber'in çalışmaması düşünülemezdi. Ve sahile geldik. Çok güzel. Herkes takılıyor. De yaklaşık 1 saat, 1,5 saat burada zaman harcayacağız ve daha sonra Kruz'a geri döneceğiz ama deniz çok güzel görünüyor. Yani buralar içinde az dalgalı da diyebilirim yani. Bu deniz, Karayip Denizi genelde dalgalı oluyor eğer koya gitmezseniz. Bir koy bulmak da zor. Çok gireceğiz ve bunun keyfini çıkaracağız. Bence burası iyi ya. Şuralarda bir yer. Isla Verde Beach'teyiz. Denize girdik, bir serinledik. Geldiğimize değdi. Deniz çok güzel. Porto Rico'yu gezdik, bitirdik. Kruz'a geri dönüyoruz.
Uber'le yaklaşık 20-25 dakikalık bir yol yapacağız. Dinleneceğiz. Bu gece Cruz Porto Rico'dan kalkıp Dominik Cumhuriyeti'nde tekrar limana yanaşacak ve yarın Dominik Cumhuriyeti'ni geziyor olacağız. Ondan sonra da oradan kalkıp 3. durak olan Bimini'ye gideceğiz. Bimini'de sadece deniz ve kumsal olacak. Ondan sonra Miami'ye geri döneceğiz. Seyahatimizin ikinci kısmı, soğuk kısmı başlayacak Miami'de. Uçakla kıta değiştireceğiz. Şimdilik bu kadar. Porto Rico'dan kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hangi tarihte, sabah, öğlen, akşam, ne zaman izliyorsanız gününüz güzel olsun. Kendinize iyi bakın.